Haftada 7 gün var. Herkes için böyle. Peki sizin için 8 gün olsaydı? Herkesten artı bir gün daha fazla yaşasaydınız. İşinize yarar mıydı? Öne geçer miydiniz? Daha mutlu olur muydunuz? Bu ekstradan bir günde ne yapacağını herkesin kendi yeteneğine ve vizyonuna bırakıyorum. Ben kendim için haftaya ekstradan bir gün katma taktiklerimi sizle paylaşmak istiyorum. Bu arada hepsi çok kolay, çok basit taktikler ve alışkanlıklar. Al, kullan ve bir gün kap. Gelin şu 7 taktiğe bakalım. 1. Görevler onları oturmaya bıraktıkça büyür. Görevler karpuz gibidir arkadaşlar ya da popo gibidir. Onları ne kadar oturtursak, ne kadar bekletirsek o kadar büyürler. Bugün yapmadığımız minik bir görev yarın dev bir probleme dönüşebilir. Dolayısıyla görevlerinizi, hedeflerinizi bir yerde oturtup onları beslemek, büyütmek yerine onları sadece yapın. 5 dakikalık bir diş sıkıp o işi bitirmek gelecekteki size saatler hediye edebilir. Bu müthiş bir verimliliktir ve sonralar için harika, sürpriz saatlerdir. 2. Dikkati dağılmış maymun taktiği. Bu da ne demek öyle? Burada bahsedeceğim dikkat dağıtıcılar Instagram'da, TikTok'ta aklını kaçırmış gibi sürekli videolar o sonsuz döngünün içinde kaybolmak değil. Burada dikkat dağıtıcıların olumlu olanlarından bahsedeceğim. Konuşmaktan keyif aldığınız bir arkadaşı arayıp biraz kafa dağıtmak, sevdiğiniz bir parkta yürüyüşe çıkmak, bisiklet binmek, bulmaca çözmek, 20 dakika şekerleme yapmak, sahilde oturmak, zihin geliştirici oyunlar oynamak, belki origami yapmak, belki çay ya da kahve demlemek. Mola verdiğinizde ya da bunaldığınızı hissettiğinizde bu ve benzeri eylemlerle dikkatinizi işten ayırmayı deneyin. Yoğun geçen o zihinsel düşünme eylemini bu olumlu olan dikkat dağıtıcılarla dağıtın. Araştırmalar olumlu dikkat dağıtıcıların verimliliğimizi, üretkenliğimizi 2 kata kadar arttırdığı söyleniyor. Ayrıca olumlu dikkat dağıtıcılar bizi olumsuz olanlardan kurtardığı için her gün yaklaşık 30 dakika kazandıracaklarını öngörebiliriz. 3. Daha fazla sekme, daha fazla bölünmektir. Bilgisayarda çalışırken çok fazla pencerenin, sekmenin açık olması bir tuzaktır arkadaşlar. Eğer dijitalde çalışmıyorsanız masanızda çok fazla defter, kitabın açık olması, bir iş ortamında, çalışma ortamınızda çok fazla seçeneğin olması, çok fazla araç gerecin kullanıma hazır şekilde olması bir tuzaktır. Sekme istifçisi olmayın. İşinize yaramayan sekmeleri, pencereleri hep kapalı tutun bilgisayarınızda. İşinize yaramayan bilgisayarları, defterleri, araç gereçleri çalışma ortamınızdan kaldırın. Temiz, minimalist bir masada, temiz, minimalist bir ekranda çalışın. Çevremizde ne kadar az seçenek, bilgisayarımızda ne kadar az pencere ve sekme verimliliğimizi %15'e kadar arttırabiliyormuş. Bir şeyleri aramanın ya da bir sekmeye bakarken orada gördüğünüz şeye zıplayıp orada vakit kaybetmenin gibi bu gibi şeylerin de önüne geçeceği için artı her gün 20 dakika diyebiliriz. 4. Tüm haftanı ayağa kaldıracak verimlilik alışkanlığı. Her pazar gecesi oturun arkadaşlar. Bir saat boyunca sonraki haftanın bir planını çıkartın. Şunu yapacaksınız. Aklınıza gelen her şeyi bir yapacaklar listesine dökeceksiniz. Sonra onları bu hafta mutlaka bitmesi gereken yapacaklar listesi olarak kısaltacaksınız. Sonra da bunu 3. listeye dökeceksiniz. Olmazsa olmazlar listesi, mutlaka bitirilmesi gereken işler listesi. Bitirme sıralamanız da sondan başlayacak. Yani önce olmazsa olmazları, sonra bu hafta yapılacakları, sonra da aklınıza gelen diğer listeyi bitirmeye çalışacaksınız. Ve bir günü yaşarken arkadaşlar en çok odaklanmanız gereken şeylerden birisi her gün bir büyük görevi bitirmeye çalışın. Planla yaşadığınızda her gün daha az karar vermek zorunda kalırsınız çünkü her şey zaten bellidir. Yaptığınız plan zaten işleyen bir makinedir. Sizin yapmanız gereken şey sadece o işleyen makineye ayak uydurmak ve onun sizi istediğiniz insana dönüştürmesine izin vermek, onu izlemek. Haftada 1 saat, her günde o planları gözden geçirmek, revize etmek, her günde 5 dakika, sadece 1,5 saat haftanızı bu planlamaya verirseniz bütün haftanızı, onlarca saatinizi kurtarmış olursunuz. Daha az yazarsan daha az cevap alırsın. Bu bir fizik kanunudur arkadaşlar. Etki tepkiyi doğurur. Ne kadar çok e-mail atarsanız o kadar çok e-mail alırsınız. Ne kadar çok WhatsApp'tan bir şey yazarsanız o kadar çok WhatsApp'tan mesaj alırsınız. Mesaj atarken ya da e-posta atarken attığınız şeylerin gerekliliğini, lüzumluluğunu lütfen düşünün. Gereksiz yere doğacak bir diyalog, gereksiz yere başınıza iş almak, tahmin ettiğinizden çok daha fazla vaktinizi kaybettirebilir size. Sadece bunu yaparak, yani sağa sola daha az yazarak günde en az 20 dakikanızı kurtarabilirsiniz. 6. Canım istemiyor paradoksu. Sadece canın istediğinde çalışıyorsan başarılı olmakta biraz zorlanacaksın. Hayatta başarılı olmanın en büyük taktiklerinden birisi canın istemediğinde de çalışmakta
iyi olabilmektir. Geçenlerde bir kısa videoda söylediğim bir söz hatırlayın lütfen. Benim iradem yapasım yoktan daha güçlü. Kısa video kanalımız Reset'i mutlaka takip etmenizi, abone olmanızı öneririm arkadaşlar. Kısa bir dakikanın altında günlük hap videolar size çok şey katabilir. Eğer bir iş yapman gerekiyorsa, bir sorumluluğun varsa çalışma alanında sevgilinin gözlerini arama. Otur ve bir profesyonel gibi onu yap. Duyguyu arada kenara çektiğinizde akıl daha hazır olur arkadaşlar. Yapmanız gereken şey de aklınızı kullanırsınız, aklınızı getirirsiniz ortaya. Sevgilinizin gözlerini aramadan, canınızın çekmesini aramadan aklınızı kullanarak onu hemen oturur yaparsınız. Bunu da başarmak mümkün. Aklımızı gereken şeyleri yapma konusunda eğitebiliriz. Ya biz kuşlara konuşmayı öğretiyoruz. Dişlerimizi teller kullanarak bir taraftan bir tarafa yamultmayı, yönlendirmeyi öğretiyoruz. Akla da bunu öğretebiliriz. Nasıl yapacağız peki? Gerekirse ilk 15 dakika her işe başlarken zorlandığınızda, etrafta sevgilinizin gözlerini aradığınızda, canınızın yapasını gelmesini beklediğinizde yokuş yukarı da olsa 15 dakika onu iteceksiniz, zorlayacaksınız. Yavaş yavaş akıl kasları gelişmeye başlayacak. Bir sonraki işte 13 dakika itseniz kendinizi yetecek. Devam edeceksiniz. Bir sonraki işte sadece 2 dakika kendinizi zorlasanız aklınız devreye girip tüm işlerin üstesinden gelmeyi öğrenecek. Akıl kaslarınızı geliştirmiş olacaksınız. İş bitirmek, iş bitirici olmak en iyi verimlilik taktiğidir arkadaşlar. Bir günde bize en çok zaman kazandıracak şeydir. 7. Tarihteki en büyük üretkenlik yalanı. Bir arkadaşınızdan bir şey rica ettiniz ve size zamanım yok diye geri dönüş yaptı. Bu incitir değil mi? Çünkü aslında söylemek istediği şeyin sen benim önceliğim değilsin demek olduğunu biliyorsunuz. Zamanım yok bir yalandır arkadaşlar. Hepimiz günde 24 saate eşit zamana sahibiz. Kendinizi benim zamanım yok derken yakalarsanız aslında ihtiyacınız olan şeyin zaman değil, ihtiyacınız olan şeyin odaklanmak, verimli çalışmayı öğrenmek olduğunu kendinize hatırlatın. Kanalımızda Essentialism'i konuşmuştuk. En önemliye odaklanmak. Bu en önemliye odaklanmayı iş yaparken yapacağım işler arasında en önemli şey ne? Onu yapayım. Beni kendiliğinden olan bir şeye dönüştürene kadar mücadele edin. Bu yönünüzü geliştirmeye çalışın. Bu alışkanlık bize hem olmazsa olmaz işlerimizi bitirmeyi, onları kaçırmamayı, önceliklerimiz neyse önceliklerimize göre bir hayat yaşamayı öğretmiş olacak. Hem de öncelikli olmayan, olmazsa olmaz işlerde vakit kaybetmeyi, vakit öldürmeyi engellemiş olacak. Dolayısıyla hayata önceliklere göre bakmak hem verimliliğimizi inanılmaz artırır hem de bize inanılmaz sürpriz hediye saatler verir. Evet, saatlerle ve verimlilik yüzdeleriyle olayı biraz renklendirmek istedim arkadaşlar. Neticede yaptığımız her şeyi kendimiz için yapıyoruz. Onu sevmek için yapıyoruz. Eğlenceyi döndürmeyi, işin keyfini çıkartmayı bilmeliyiz değil mi? Bu renkli, verimli ve bize zaman kazandıran videoda geleneği bozmayalım arkadaşlar. 10 kişiye benim seçeceğim çok satanlarda olan her biri 10 kitap hediye edeyim. Çekilişe katılmak her zamanki gibi çok kolay. Videoyu beğen, önerilerden en sevdiğin hangisi bunu yorum at ya da senin farklı bir önerin varsa o da olur açıkçası. Hatta daha güzel olur. Onu yorum at ve kanala abone ol. Bu kanalda faydadan başka bir şey görme şansınız yok. Söz veriyorum size. Kazananları birkaç gün sonra yorumlarda üste tutturmuş şekilde açıklayacağım arkadaşlar. Oradan bakarsınız. Bu arada film aramak bazen bela olabiliyor arkadaşlar. Acayip fazla vaktimizi film seçmek için, film aramak için harcayabiliyoruz. Şimdi bu videoda çok verimlilik kazandık, saatler kazandık ya. Videonun sonunda da size zaman kazandırmak istedim. Geçenlerde çektiğim çok bilinmeyen 18 süper film videosunu buraya koyuyorum. Kaydedin bence. Şu an izlemeseniz bile çok fazla vakit kazandırabilir size. Sevdiğiniz filmler olursa o videonun altına ya da bu videonun altına yazabilirsiniz. Evet, birkaç gün sonra yeni süper bir videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.